Rusya'nın kurucusu bir Slav mıydı? Aslında hayır. Günümüz Rusya'sının kurucuları İsveçlilerdi. Savaşçı ve sert Vikinglerin Slav topluluklarını kontrol altına almaya başlaması Rusya tarihinin dönüm noktası oldu. Milattan önce Slavlara Venet veya Ant deniliyordu. Arkeolog ve dil bilimcilerin çalışmalarına göre ilk Slav vatanı Vistül Nehri'nden başlayarak Pripyat Havzası ve Orta Dinyeper sahasını kapsıyordu. Milattan sonra ise Slavlar Elbe boyuna kadar yayıldılar. Ne kadar yayılırlarsa yayılsınlar, tam bir siyasi teşkilatlanma örneği gösteremediler. Ta ki Türk ve Germen kavimler bu bölgelere gelip Slavları etki altına alana dek. Göktürk Kağanlığı'nın kurulmasından kısa bir süre sonra Avarların bir kısmı Volga Nehri'ni aşarak Avrupa'ya geçti. 568 yılı civarında Panonya merkez olmak üzere büyük bir Avar İmparatorluğu kurdular. Böylece Slavların olduğu bölgelerin pek çoğu Avar hakimiyetine girdi. Avarların savaşçı ve baskın bir topluluk olması, Slavların etnik anlamda kısmen de olsa asimile olmalarına yol açtı. Avar hakimiyetine karşı çıkmaya çalışan boylarsa ortadan kaldırıldı. Bir süre sonra Avarların zayıflaması ve Slav bölgelerinden yavaş yavaş çekilmeleriyle yeni bir dönemin kapıları aralandı. Doğu Slavları ikinci kez bir Türk kavminin hakimiyeti altına girdi. Hazarlar o dönemde Doğu Avrupa'nın en büyük siyasi teşkilatını oluşturuyordu. Kerç Boğazı'nda ticaret iskeleleri ve kaleler kurdular. Orta Dinyeper'de şehirler oluşturdular ki Kiev'in gelişmesinde rolleri son derece büyüktü. Hazar Kağanlığı döneminde Kiev'in adının Sambata veya Sarkat olduğu biliniyordu. Tüm bunların sonucunda Slavlar Türklerle gitgide karıştılar. Özellikle Doğu Slavlarının tarih sahasına çıkmaları, Balkanlar ve Bohemya'da yerleşmeleri, ilk kez siyasi teşkilatlar kurmaları Türkler sayesinde oldu. Milattan sonra 6. yüzyıldan 8. yüzyıla dek bu etki devam etti. 8. yüzyılda ise bir şeyler değişmeye başladı. Bugünkü İsveçlilerin ataları, Normanlar, Ladoga ve İlmen Gölü'nün çevresindeki Doğu Slavlarını kontrol altına almaya başladılar. Onlar tam anlamıyla eşkıyalık yapan Vikinglerdi. Aynı zamanda tüccarlıkta da son derece becerikliydiler. Slavlar üzerine saldırıları yoğunlaştırıp baskıyı artırdılar ve bir müddet sonra Ladoga Gölü'nün güneyinde Norman şehirleri kurmaya başladılar. Bu bölgeye şehirler yeri anlamına gelen Gardar adını verdiler. Kendilerine tabi ettikleri Fin ve Slav halklarından vergi olarak aldıkları kürklerle ticaret ağlarını genişlettiler. Volga ve Dinyeper istikametiyle yayılarak Bulgar ve Hazar illerine ulaştılar. Karadeniz'e inerek oradaki Slavlarla da temasa geçtiler. Ticari faaliyetleri sayesinde Bizans'la yakın ilişkiler kurdular. Bir kısmı daha sonra paralı asker olarak Bizans'a hizmet etti. İşte bu askerlere Varek deniliyordu. Varekler denizci ve savaşçı özellikleriyle bilinen İskandinav askerleriydi ve günümüzdeki Rusya'nın kökenini aslında onlar oluşturdu. Nasıl mı? Aslında Varekler uzun süredir Slavlar üzerinde baskılarını artırmışlardı. Ukrayna çevresinde güçleri gitgide artarken Kiev'i gözden kaçırmadılar elbette. Kiev'deki Slavlar o dönemde Hazarlara tabi olmuştu ve onlara haraç ödüyorlardı. İsveçli savaşçı Rurik, Kiev'i ele geçirmeyi kafaya koymuştu. En güçlü Varek komutanlarından Askold ve Dir buraya akınlar düzenlemeleri için görevlendirildiler. Saldırılar sonuç verdi ve Kiev bu Viking savaşçılarının hakimiyeti altına girdi. Ama bu yeterli değildi. Rurik, Slavların belli bir devlet düzenine sahip olmamalarından faydalandı. Aralarındaki siyasi ve askeri çatışmalara son vereceğini söyleyerek zamanla kuzeydeki tüm Slav ve Fin zümrelerini kendine bağladı. Daha sonra Slavların Novgorod yani Yenişehir adını verdikleri yere geçti. Ve burada diğer Varek komutanlarıyla savaşarak kendisine rakip olmamaları için hepsini ortadan kaldırdı. Rus tarihine dair en önemli birincil kaynaklardan biri olan İlk Vekainame ya da bir diğer adıyla Nestor Kroniğine göre son derece geniş bir bölgeyi hakimiyeti altına alması ve Slavlar arasındaki siyasi istikrarsızlığa son vermesi nedeniyle Rus devletinin kurucusu Rurik olarak kabul edildi. İşte bu kuruluş kronikte şöyle anlatılıyordu. Yıl 859. Varekler deniz aşırı memleketlerden geldiler. Çut ve Slovenlerden, Kriviçlerden, Vestlerden vergi topladılar. Yıl 862. Onlar yani Fin ve Slavlar Varekleri istemez oldular. Vergilerini ödemediler. Ama aralarında kanun ve nizam yoktu. Birbirleriyle mücadeleye tutuştular. Sonunda dediler ki, buraya nizam getirecek birilerini bulalım. Böylelikle Vareklere gittiler. Topraklarımıza düzen getirin dediler. 3 birader hükümdar olarak seçildi ve pek çok Varek'i yanlarına alarak bu topraklara geldiler. İşte bu Vareklere nispetle Rus yurdu Novgorod yani Yenişehir adını aldı. Burada hemen bir parantez açarak Rus isminin anlamına ve nereden geldiğine bakalım. Norman ekolüne göre Rus adının en eski şekli Rusi'ydi. Bunun Fince'deki Ruotsi'den geldiği söyleniyor. Peki Ruotsi ne demek? Finlerin Stockholm çevresi yakınındaki İsveçlilere verdiği
bir isimdi Ruotsi. Yani Rusların kökeninin de isminin de İsveçlilerden geldiği anlaşılıyor. Parantezi kapatıp devam edelim. İlk Vekainame'de anlatılan olaylara göre Rus devletinin resmi kuruluşu Rurik'in yönetimi ele geçirdiği 862 yıl olarak kabul edildi. Bu güçlü Viking savaşçısı ölene dek hüküm sürdü. 879'da ise hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte yerini oğlu 1. Igor aldı. Ancak bu yeni hükümdarın yaşı devlet yönetecek kadar büyük değildi. Böylece Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Oleg tarih sahnesine çıktı. Oleg, kurucu hükümdar Rurik'in hem yakın akrabası hem de en güvendiği komutanlarındandı. Igor'un naipliğini üstlendi ve knezliği onun adına yönetmeye başladı. Öyle savaşçı ve yayılmacı bir politikası vardı ki bazı Ruslar devletin esas kurucusunun Rurik değil de Oleg olduğunu söyledi. Dnieper boyundaki Slavları idaresi altına almak ve büyük ticaret yolunu ele geçirmek için kolları sıvadı. Yaptığı seferlerde Küçük Prens Igor'u da yanında götürdü. Dnieper'de şehirleri ele geçirdikten sonra Kiev'e indi. Buraya ilk akınları gerçekleştiren Varek komutanları Askold ve Diri, Knez soyundan değilsiniz diyerek öldürttü. Bu olaydan sonra Kiev'i işgal etti ve orada kaldı. Kiev'i o kadar çok sevmişti ki, burası tarih boyunca Rus şehirlerinin anası olacaktır dedi. Oleg'in Kiev'e yerleşmesi Rus tarihinin dönüm noktası oldu. Her ne kadar Rurik kurucu olarak görülse de esas ve resmi kuruluş Oleg'in Kiev'i almasıydı. Peki bu Viking savaşçısı neden Kiev'i bu kadar sevmişti? Şehir bulunduğu yer bakımından çok kritikti. İskandinavya ve Bizans arasındaki ticaret yolunun tam üzerindeydi. Coğrafi konumu şehrin savunması açısından son derece elverişliydi. Oleg, Kiev Knezliği tarihini resmi olarak başlatmakla kalmadı. Hemen yeni planlarını devreye soktu. Bizans'ın üzerine bir sefer düzenleyecekti. Niyeti İstanbul'u ele geçirmekti. Devasa kayıklara sahip büyük bir orduyla Dnieper boyunca hareket etti. İstanbul Boğazı'na vardıklarında karaya çıktılar ve Bizans sarayının etrafını korkunç şekilde yağma ettiler. Bizanslılar Oleg'den korkuyordu. Onun savaşçı kimliği ve ordusunun gücü şehri mahvetmeye yeterdi. Sonunda ona boyun eğmekten başka çare bulamadılar. İmparator 6. Leon, Vareklerle anlaşma yapmak zorunda kaldı. İki taraf arasında 907 yılında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla imparator Vareklere vergi ödemeyi kabul etti. Ayrıca İstanbul'daki Varek tüccarlara bir takım haklar verildi. 911 yılında ise bu anlaşma tanzim edilerek yeniden kabul edildi. Bu olay, Vareklerin yani Rusların artık diğer devletlerle boy ölçüşecek seviyede bir güce sahip olduğunun ve siyasi anlamda sahneye çıktıklarının bir göstergesi oldu. Tüm bunları başaran lider Oleg 912 yılında öldü ve yıllar boyunca yanında yetiştirdiği 1. Igor'a yönetimi bırakmış oldu. Yani Rurik'in başlattığı Rus yayılımını Oleg sağlamlaştırdı. Böylece Rusya tarihi boyunca kutsal olarak kabul edilen Rurik hanedanı kurucu aile olarak adını tarihe yazdırdı. Daha sonra yönetimi ele alan Romanovlar dahi Rurik hanedanını kutsal ve efsanevi kahramanlar olarak kabul etti. Hatta tarih boyunca Rusya'nın başına gelen felaketler Rurik hanedanının ortadan kaldırılmasına bağlandı. Peki sizce Rusya'nın esas kurucusu hangisi sayılır? Rurik mi, Oleg mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Rusya'nın kurucusu bir Slav mıydı? Aslında hayır. Günümüz Rusya'sının kurucuları İsveçlilerdi. Savaşçı ve sert Vikinglerin Slav topluluklarını kontrol altına almaya başlaması Rusya tarihinin dönüm noktası oldu.